Katil kimdi? Selin mi? Yoksa Caner'in ortağı Faruk mu? Selam dostlar, ikinci bölümün sonunda tam katil yakalandı dediğimiz anda başka gerçekler ortaya çıkmıştı. Selin mi? Faruk mu? Derken o telefondaki videonun deepfake yöntemiyle yapıldığı ortaya çıkmıştı. Peki katil kimdi? O videoyu kim yapmıştı? Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Faruk'un sorgusu devam ediyordu. Polis sordu. Sen yapmadıysan neden kaçtın? Neden saklandın? Faruk cevap verdi. Korktum. Bir süredir tehdit telefonları alıyordum. Eşimin öldürülmesinden sonra sıra bendeydi. Biliyorum beni de öldürecekler. Polis sordu. Kim? Neden? Bilmiyorum dedi Faruk. Kim? Neden? Bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var, ben ölene kadar durmayacak. Bu esnada parmak izi analizleri çıkmıştı. Hem kimyasal poşeti hem de Faruk'un eşinin üzerinden alınan parmak izleri ne Faruk'la ne de Caner'in eşi Selin'le eşleşmiyordu. Evet, katil bir başkasıydı. Selin de, Faruk da haklıydı. Katil onlar değildi. Parmak izi raporları geldiğinde sorgu odasındaki hava bir anda değişti. O poşetteki izler sistemde kaydı olmayan tamamen yabancı birine aitti. Faruk, karşısındaki başkomisere çaresizlik içinde bakıyordu. Öfkesi sönmüş, yerini saf bir korkuya bırakmıştı. Elleri titreyerek masadaki suya uzandı ama içemedi. "Anlamıyor musunuz?" dedi Faruk, sesi titreyerek. "Ben yapmadım, videodaki o kadın eşim değildi, o ses onun sesi değildi. Birileri bizimle oyun oynuyor komiserim. Caner gitti, eşim gitti. Şimdi sıra bende ama yemin ederim kim olduklarını bilmiyorum. Düşmanım yok, ortağımın düşmanı yok, biz sadece işimizi yapıyorduk. Kim bu adam? Ya da kadın? Neden bizi avlıyor?" Faruk katili tanımıyordu. Gözlerindeki o boşluk, o çaresizlik rol olamazdı. Adam gerçekten kurban olduğunu biliyordu ve yaklaşan sonunu bekliyordu. Polis, Faruk'u güvenlik gerekçesiyle tek kişilik, 24 saat kamerayla izlenen, penceresiz özel bir hücreye aldı. Kapıda 2 nöbetçi vardı. İçeriye yemek dahil hiçbir şey kontrol edilmeden girmiyordu. Burası emniyetin kasa dediği, kuş uçmaz kervan geçmez bir bölümdü. Saatler 4'ü gösterdiğinde Faruk hücresindeki yatağında oturmuş, boşluğa bakıyordu. Hiçbir şey olmadı. Işıklar sönmedi. Kapı açılmadı. İçeri kimse girmedi. Sadece Faruk aniden elini göğsüne götürdü. Yüzünde tarifsiz bir şaşkınlık ifadesi belirdi. Sanki görünmez bir el kalbini avucunun içine almış sıkıyordu. Ağzını açtı ama ses çıkmadı. Sadece boğuk bir hırıltı ve saniyeler içinde yığılıp kaldı. Nöbetçiler içeri daldığında Faruk çoktan gitmişti. Olay yeri inceleme ekipleri hücreyi santim santim taradı. Zehir yoktu, iğne izi yoktu, darp yoktu. Yediği yemekler temizdi, içtiği su kapalı şişeydi. Havalandırma filtresi bile kontrol edildi, tertemizdi. Otopsi sonucu ise polisleri daha büyük bir çıkmaza soktu. Faruk'un kanında süksinilkolin türevi, vücutta iz bırakmadan hızla kaybolan, kasları felç ederek solunumu durduran çok nadir bir maddeye rastlandı. Ama soru şuydu: bu madde Faruk'a nasıl verildi? Adli tıp uzmanı, Faruk'un sağ el işaret parmağında mikroskobik bir çizik fark etti. Bir kağıt kesiği kadar küçük bir çizik. Polisler kamera kayıtlarını geriye sardı. Faruk hücreye girmeden önce üzerindeki eşyalar teslim alınırken tutanak imzalamıştı. Emniyetin verdiği kalemi kullanmış, emniyetin uzattığı kağıdı imzalamıştı. Zehir o kağıdın kenarına mı sürülmüştü? Yoksa kaleme mi? Eğer öyleyse katil Faruk'u öldürmek için içeri girmemişti. Katil, emniyetin prosedürlerini, kırtasiye malzemelerini, hatta o kalemi Faruk'a uzatacak memuru bile kendi silahı olarak kullanmıştı. Faruk, katilin kim olduğunu bilmeden öldü. Geriye ise tek bir gerçek kaldı. Katil sadece zeki değil, aynı zamanda sistemin her hücresine sızabilen bir hayaletti. Katil kimdi? Sıra kimdeydi? Ya da yakalanacak mı? 4. bölümde görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.